Şerife'nin örgü dünyasına hoş geldiniz. Bugün sizlere lastik gerektirmeyen, hem bebek örgülerinde kullanabileceğiniz hem de erkek örgülerine uygun bir model hazırladım. Modelim 3 ilmeğin katlarından oluşuyor. 3, 6, 9, 12 şeklinde 3 ilmeğin katlarını ayarlamanız gerekiyor. Ben ilmeklerimi hazırladım. Hemen örgüme başlıyorum. 15 ilmeğim hazır. Şu anda örgümün arka tarafındayım ve ilk sıradayım. Kenar ilmeğini örmeden aldım. İlk ilmeğimi düz olarak örüyorum. Sonraki iki ilmeğimi ters olarak. Bir ilmek düz, iki ilmek ters. Bir ilmek düz, iki ilmek ters şeklinde devam ediyorum. Kenar ilmeği ile sıramı tamamladım. Şu anda örgümün ön yüzündeyim ve ikinci sırasındayım. Kenar ilmeğini örmeden aldım. Ters ilmeğimi ters. Sonraki iki ilmeğimi düz olarak aynen ilmeklerimi oldukları gibi sıra boyunca örüyorum. Örgümün arka tarafındayım ve üçüncü sırasındayım. Kenar ilmeğini örmeden aldım. İlk ilmeğimi düz ördüm. Sonraki iki ilmeğimi ters. İlmeklerimi aynen oldukları gibi sıra boyunca örüyorum. Üç sırayı bu şekilde tamamladım. Şu anda örgümün ön yüzündeyim ve dördüncü sırasındayım. Bu sırada kenar ilmeğini örmeden alıyorum. İlk ilmeğimi ters olarak örüyorum. İki tane olan düz ilmeğe gelince bu iki ilmeğin ara boşluğundan giriyorum. Bir tane buradan ilmek çıkartıyorum. Sonra ipimi bir kez şişime doluyorum ve bu iki ilmeği birlikte düz örerek topluyorum. Tekrar aradaki ters ilmeği örüyorum. İki tane olan düz ilmeğin ara boşluğundan girerek yeni bir ilmek çıkartıyorum. Bir kez ipimi şişime doluyorum ve bu iki ilmeği birlikte düz örerek topluyorum. 2 ilmekten 3 tane ilmek elde ediyoruz. Bir ilmek ters örüyorum. 2 düz ilmeğimin ara boşluğundan 2 ilmeğin arasından giriyorum. Yeni bir ilmek çıkartıyorum. Bir kez ipimi şişime doluyorum ve bu 2 ilmeği birlikte düz örerek topluyorum. Örgümün şu anda arka tarafındayım. 5. sıradayım. Arka sırada 5. sırada kenar ilmeğini örmeden alıyorum. Önce düz ilmeğimi ördüm. 3 tane olarak oluşturduğum ilmeklere gelince ilk 2 ilmeğimi ters olarak örüyorum. İpimi ön tarafa alıyorum. 3. ilmeği örmeden atlatıyorum. Düz ilmeğimi aynen ördüm. Sonraki 2 ilmeğimi ters olarak ördüm. İpimi ön tarafa geçiriyorum. Sonuncu ilmeği örmeden atlatıyorum. Modelimizden 2 ilmekten 3 tane ilmek elde etmiştik. Bunların ilk 2 tanesini ters örüp ipimizi kendi tarafımıza alarak 3. ilmeği örmeden atlatmamız gerekiyor. Örgümün ön tarafındayım. Örgümün 6. sırasında ön yüze geçtiğim zaman kenar ilmeğini örmeden aldım. İlk ilmeğimi ters olarak örüyorum. Burada örgümün başındaki ilk ilmeği, arka sırada örmeden atlattığım ilmeği tekrar örmeden diğer şime aktarıyorum. Devamındaki 2 ilmeğimi ters olarak örüyorum. Örgümün başındaki atlattığım ilmeği bu 2 ilmeğin üzerinden atlatarak serbest bırakıyorum. Arada ters ilmeğimi örüyorum. Modelimi oluşturan 3 ilmeğe gelince ilk ilmeği örmeden şişimi alıyorum, diğer şime. Kalan 2 ilmeği ters olarak örüyorum. Örmeden atlattığım bu ilmeği 2 ilmeğin üzerinden atlatarak serbest bırakıyorum. Böylece
2 ilmekten 3 tane ilmeğe çıkan ilmek sayımızı eski haline getirmiş oluyoruz. Arada birer tane ters ilmeklerimiz örgü bitene kadar devam edecek. Model oluşturan 3 ilmeğin ilk ilmeğini örmeden aldım. Kalan 2 ilmeğini ters olarak ördüm. Örmeden aldığım bu ilmeği ördüğüm 2 ilmeğin üzerinden atlatıp serbest bırakıyorum. Böylece modelimizi tamamlamış olduk. Bundan sonrasında örgünün ilk başlangıcındaki işlemleri tekrarlayarak örgümüze devam etmemiz gerekiyor. Örgümün arka tarafındayım. Kenar ilmeğinden sonra ilk ilmeğimi düz ördüm. Sonraki 2 ilmeğimi ters. Bir düz, 2 ters şeklinde sıra boyunca ilmeklerimi örüyorum. Örgümün ön yüzündeyim. Kenar ilmeğini örmeden aldım. İlk ilmeğimi ters örüyorum. Sonraki 2 ilmeğimi düz. İlmeklerimi aynen oldukları gibi sıra boyunca örmeye devam ediyorum. Örgümün arka tarafındayım. Sıra boyunca ilmeklerimi bir kez daha aynen oldukları gibi örmeye devam ediyorum. Tekrar örgümün ön yüzüne geçtiğim zaman kenar ilmeğini örmeden aldım. İlk ilmeğimi ters örüyorum. 2 tane olan düz ilmeğe gelince bu 2 ilmeğin ara boşluğundan giriyorum. Yeni bir ilmek çıkartıyorum. Bir kez ipimi şişime doluyorum ve bu 2 ilmeği beraber düz örerek topluyorum. 2 ilmekten 3 tane ilmek çıkartmış oluyorum. Tekrar örgümün arka tarafına geçtiğim zaman kenar ilmeğini örmeden aldım. İlk ilmeğimi düz ördüm. Sonraki 2 ilmeğimi ters örüyorum. İpimi kendi tarafıma alıyorum. İlmeğin yönünü düzelterek aktarıyorum. 3. ilmeği örmeden aktardım. Aradaki düz ilmeği aynen ördüm. Modelimi oluşturan 3 ilmeğin 2 tanesini ters örüyorum. İpimi kendi tarafıma geçiriyorum. 3. ilmeği örmeden atlatıyorum. Bu şekilde sıra boyunca devam ediyorum. Tekrar örgümün ön yüzündeyim ve sonuncu sıradayım. Kenar ilmeğini örmeden aldım. Ters ilmeğimi ördüm. Modelimi oluşturan 3 ilmeğin ilkini örmeden şişime aktarıyorum. Kalan 2 ilmeğimi ters olarak örüyorum. Örmeden aktardığım bu ilmeği 2 ilmeğin üzerinden atlatıp serbest bırakıyorum. Aradaki ilmeği ters ördüm. Modelimi oluşturan ilk ilmeği örmeden alıyorum. Kalan 2 ilmeğimi ters örüyorum. Örmeden aldığım bu ilmeği 2 ilmeğin üzerinden atlatıp serbest bırakıyorum. Bu şekilde modelimizi tamamlamış oluyoruz. Modelimizin ilerlemiş görünümü bu şekilde olacak. Dilerseniz lastik başlamadan hemen modeli uygulayabilirsiniz. Ya da benim şu anda hazırladığım örnekteki gibi lastik üzerine kurabilirsiniz. Bebek örgülerine uygundur. Erkekler için hırka ceket yapabilirsiniz. Boyunluk şapka, her türlü örgüye kullanabilirsiniz. Burası da örgümüzün arka tarafı. Herkese kolay gelsin.